Evet, merhaba Oyungezer izleyicileri. Hala kameraya konuşmaya alışamadım. Ben Erin Bilgin, yanımda Ömer Aktar şu an yok. Nerede? Bilmiyoruz. En son DARPA Chief'i ziyarete gelmiştik. DARPA Chief Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Dolayısıyla şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. İkinci görevimiz olan Başkan Baker'ı kurtarmaya odaklanıyoruz şimdi. Bakalım Snake muradına erecek, bilmiyorum ne diyeceğim. Evet. Kapı kilitli. Ve hırala gürele sesleri geliyor. Oo. Şimdi size bir de böyle bir şey göstereceğim. Gördüğünüz gibi orada bir kavga dövüş sesi oldu ve şunlarla çok oynardım çocukken. Şurada solucanlar var. Bir saniye. Ve oynuyorlar. Evet, bu detayı da gördüğümüze göre artık gönül rahatlığıyla. Yalnız şöyle bir şey var işte. Şimdi kamera açıları sağ olsun, şu askeri size burada gösteriyorlar. Kimliği belirsiz bu kişiyi. Fakat bu oyunda birçok kişi bilmiyor ki birinci kişi kamerasına geçtiğiniz zaman sağa sola kaykılabiliyorsunuz. İşte böyle. Ve yani şu an göz göze bakıyoruz aslında. Hatta iyice dibine girelim kendisinin. Evet, abla beni niye görmüyorsun? Beni neden görmezden geliyorsun? Kız beni görmeli, bana kazar görmeli, muradına ermeli. Dibine girdim. İnlerine girdik, inlerine. Evet, oradaki şey ne derseniz. Bu cutscene çok hızlı gerçekleşiyor. O yüzden hiçbir şey anlayamıyorsunuz ama. Evet. Hep beraber. Sayın seyirci, hep beraber. Şu sağdaki arkadaş. Gördüğünüz gibi bu yan hücredeki bayan güvenliği bayıltıp kıyafetlerini alıyor. O halde izleyelim. So you killed the chief, you bastard. You bastard. Liquid? No, you're not. Don't move. Is this the first time you ever pointed a gun at a person? Your hands are shaking. Your hands are shaking. Can you shoot me, rookie? Careful, I'm no rookie. Liar. That nervous glance, that scared look in your eyes. They're rookie's eyes if I ever saw them. You've never shot a person, am I right? You talk too much. You haven't even taken the safety off, rookie. I told you I'm no rookie. You're not one of them, are you? Open that door. You've got a card, don't you? Why? So we can get the hell out of here. Looks like we'll be a little delayed. Ve aksiyon zamanı. What are you doing? Don't think. Shoot! Ve oyunun aksiyonun dibine vurduğumuz anlarından. Don't talk to me like a rookie. I'm telling you. I'm telling you, Shoot! İşte bu Meryl ya, işte bu ya. Aferin sana. Şimdi el bombası atacaklar içeri. Aa, şimdi değilmiş. Snake Reis. Polat Alemdar. Mermim de bitecek zamanı buldu. Mermi bitmiş yine. Ha tamam, bittiler. Thanks for the help.
Wait! Wiggle, wiggle, wiggle. Evet, ne olduğunu yine çok çözemediğimiz bir videoydu bu da. İlerlerde daha iyi anlayacağız neler döndüğünü. Kız takip edilmek istemiyor. Good girl. Just like that. Birileri geliyor. Merhaba. Evet, Psychomantics dedim ya. Psychomantics zihnimize girdi ve pardon, Marilyn da zihnine girdi, bizim de. Evet, Russian'larım dolu. Şimdi şu ofisi bir hızlıca arayalım çünkü mermim hiç yok. Evet, orada baygın yatan arkadaşlar. İşte Johnny Sasaki o arkadaşlar ve Metal Gear serisi boyunca tekrar karşımıza çıkıp bizi şaşırtan bir abidir kendisi. Gördüğünüz gibi sansürlü, gayet edepli. Edebiyle bayılmış. İşte edebinizle böyle bayılabilirsiniz arkadaşlar. Kıyafetleriniz üstünüzde olsa daha hoş tabi. Evet, 1998'in kalın laptopları ve CRT monitörler. Günümüzde hala benim gibi manyaklar bunları kullanıyor. O halde şimdi Armstead Başkanı Kenneth Baker'ı bulmak üzere tekrar asansöre binelim. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Onu B2'ye götürmüş olmaları lazım. B2'de bir yerde duvarları çimentoyla kapattıkları bir bölüm vardı. DARPA Chief de bahsetmişti zaten konuşurken. Duvarların farklı renkte olduğu bir inşaat şeyi var. Değişik tünelleri kapatmışlar. Bir örneğini şurada göstereceğim size birazdan. Şurada bir yerdeydi. Evet, şu. Burası. Bunları üzerlerine yumruk atarak da bulabiliyorsunuz. Normal duvarlar böyle ses çıkarırken bunlar boş ses çıkartıyor. Şimdi bu katta bir yerde C4 patlayıcı olacak ve biz o patlayıcıları bulup bu duvarları yıkarak amacımıza ulaşacağız. İşte C4, işte C4. Şimdi bu oyun yapıldığında henüz 1998 olduğu için bir kez daha karakterlerin arasında 5 metre olması çok büyük bir mesafe gibi algılanıyordu. Dolayısıyla burada patlattığınız bir C4 odanın öbür ucunu geçin, şuralardan falan dahi duyulmuyor. Dolayısıyla bunun rahatlığı var üzerimizde. Patlatalım. Evet, duvar yıkıldı. Sağlam bir ganimet toplayan kahramanımız yoluna devam ediyor efendim. Burası 5. Yerde tuzak kapılar vardı, yok muydu burada? Yanlış mı hatırlıyorum? Hiç sanmıyorum. El bombası da bulduk. Gayet iyi. Tamam. Burası depo olduğu için
No smoking demişler. O halde derhal sigaramızı içelim. Tamam, yeter bu kadar. Evet, şimdi burası level 2 ve şurada bir yerde bir duvar daha olmalıydı ama bulamıyorum. Şurası mıydı? Burası level 4. Burada bir yerde bir tane daha duvar var. Hah, evet. Ta en uçtaymış. Bravo Erim. Bravo. Ta ötedeki kapıyı. Evet. Birazdan ilginç karakterlerden bir tanesiyle daha tanışacağız. Bu oyunda zaten herkes ilginç. Yalnız bir saniye arkadaşlar. Şu kapıyı kapatıp gelmem gerekiyor. Ha, diyeceksiniz ki Erim, çok mu bir fark oldu seste? Hayır. Ama sizler için sevgili oyun. Ya hadi abi, devam edelim. Bu arada yorumlarınızı falan gerçekten hala bekliyorum. Atan arkadaşlar olduğu zaman buradan hatta onların yazdığı şeyleri okuyup cevap verebilirim video olarak. Lütfen şeylere devam edin abi. Çünkü gerçekten hani izleyici olmazsa bunu yapmamızın anlamı yok. Yani izleyicilerin ne düşündüğünü bilmek istiyorum. O yüzden iletişime geçin. YouTube kanalından yazın. Forumlarımıza yazın. oyungezer.com.tr/forum adresinden bulabilirsiniz. YouTube'da Oyungezer olarak zaten bunu izliyorsanız bulmuşsunuz demektir. Böyle konuşurken bir yandan düşününce arkadaşlar aklınıza son anda fikirler gelip böyle kek şeyler söyleyebiliyorsunuz. O yüzden insanlık hali deyip geçelim. Lütfen. Evet, şimdi şu kapıdan içeri bir kez daha bakıp oyundaki kapı açıklıklarından biraz daha bahsedelim. Şu arkadaş Kenneth Baker. Gördüğünüz gibi iplerle bir direğe sarılı. Onların ne olduğunu da birazdan öğreneceğiz. İlginç şeyler olacak bu odada. Ve Kenneth Baker'ın bize anlatacağı şeyler bayağı ilginç. Dolayısıyla dinlemenizi tavsiye ederim o anlatırken. Kendisinin suratına bakalım. Süleyman Demirel la bu. Bildiğin Süleyman Demirel. Evet, o halde binaenaleyh girelim efendim içeri. Kurtaralım Süleyman Demirel'i. Am I too late? Hu yazmışlar aşağıya. You're the Arms Tech president, Kenneth Baker, right? Don't worry, I'm here to save you. No, don't touch it. C4. C4 patlayıcı. Evet. Touch that wire, and the C4 will blow up along with the old man. So you're the one that the boss keeps talking about. And you? Special Operations Spot Sound. Revolver. Revolver Önemli bir karakter. Bütün seri boyunca göreceğimiz bir karakter. I've been Onunla ilk defa işte burada tanışıyorduk. Now we'll see if the man can live up to the legend. This is the greatest handgun ever made. Colt Single Action Army. 6 bullets, more than enough to kill anything that moves. Now I'll show you why they call me Revolver. Revolver. Düelloya hazır. Draw! Ve başladık. Hiding won't help you. I understand the bullets you see. I make them go. Şimdi Ocelot'un ilginç bir formülü var.
Mermileri sektirebilen bir arkadaş kendisi. Tepeden mermilerinin bitmesini beklememiz gerekiyor. Ve bittiğinde o doldururken gidip alnın ortasına yapıştırmamız gerekiyor bir tane. I love to reload during a battle. There's nothing like the feeling of slamming a long silver bullet into a well-greased chin. All right, Evet, yapamadım. let's go. Oo, mermim bitti. Oo. Better hurry up. The old man's not gonna last too long. Don't you Bu bölgede herhangi bir patlamaya yol açarsam veya tellere dökünürsem Baker ve beraberinde hepimiz of duvardan iyi sektirdi. Köpoğlu köpek. Oo. Revolver sen ne yapıyorsun ya? Ne örüyorsun sen? I love the smell of Gordon. You know, that sulfury smell. But to you, it'd be the smell of your own death. Oo, ne güzel mermi bitti. Hiding without, Aa, hiding without, wait a minute. evet, işini bitirmek üzereyim o saatin. Çok basit. You're pretty good. Just what I'd expect from the man with the same code as the You're boss. pretty good. It's been a long time since I had such a good fight. But I'm just getting warmed up. What? My hand! Eli kesildi. Ve işte şimdi en ilginç karakterlerden bir tanesi geliyor kanımca. Stealth camouflage. Can't you even die right? You were lucky. We'll meet again. We'll meet again. Who are you? I'm like you. I have no name. That exoskeleton. Bu karakter çocukken beni acayip korkuturdu arkadaşlar, bunu bilin. Felaket, bu herif böyle triplere girdiği zaman "Aa!" diye falan acayip dehşete düşerdim. Hatta oyunda size bir sahneyi göstereceğim. Size bir şey ifade etmiyorum ama beni çok korkutmuştu. 6 yaşında bu oyunu oynarken. Can you talk? Yok 6 değil, 7 yaşında mıydım? Who are you? I'm not Öyle one bir of şey. them. The DARPA chief told me he gave them his detonation code. What about yours? Oh, I get it. Jim sent you. You're from the Pentagon. Answer my question. What about your code? There's no time. I talked. What? Now the terrorists have both codes and can launch any time. Ya It's not like I didn't fight. I managed to resist Psycho Mantis's mind probe. He couldn't read you? How'd you do it? Surgical implants in my brain. burası da önemli. Surgical implants? Psycho Mantis benim beynimi okuyamadı diyor. Beynimde ameliyatla koyulan implantlar var. Ve bu projedeki herkeste o implantlar var diyor. DARPA şefinde de mi var diyor. Mantis Evet. got his code by reading his mind. Ama DARPA şefinin zihnini okuyabilmişler. Yeah, I'm sure. In that case, how did they get your code? I never had any training on how to resist torture. It looks like he had some fun with you, all right. Oh, he's not human. I tell you, he loved every second of it. What happened to your arm?
He broke it. Looks like you're more than even now. His was sliced off. Ha, you're a funny man. So the DARPA chief, is he okay? Dead. What? Can't be. No, that's not what you promised, Jim. Now you want to shut me up? Oh. Calm down. What's wrong with you? I just told you I was here to save you. I didn't kill the DARPA chief. He had a heart attack or something. A heart attack? Oh, don't be a fool. Anyway, the terrorists have both codes now. Those boys are totally insane. They wouldn't hesitate to launch. I agree, but what do they really want? Oh, who knows? Maybe they're like us in the arms industry, always looking forward to the next good war. Well, I'm not gonna let these maniacs start a war today. You still have the card keys? Card keys? To override the detonation code. I heard you had them. No, not anymore. What? Who does then? Not the terrorists. No, that woman. Woman? Who? A soldier that was thrown in prison along with me. A female soldier. It must be. She said she had just joined up as a new recruit. They threw her in prison because she refused to take part in the rebellion. A new recruit. Could that be the colonel's niece? I gave her the key. Looks like she managed to break out of here, though. I hope she's okay. I'm sure she is. She's green, but as tough as they come. But how did you know she escaped? I was in contact with her by codec. Until I was tied up here, that is. Codec? Yes, she stole it from the guard. If she still has it, you should be able to contact her. I'm sure she still has it. What frequency was she at? Oh, yeah. Let me tell you, it's... Bu da oyunun ilk şeylerinden biri. Sorry, I forgot. Damn! Oh, that's right. It should be on the back of the CD case. Try to contact her. I'll contact her right away. But tell me, if this doesn't work, is there some other way to prevent the missile launch? You need to find Hal Emmerich, one of my employees. Who's that? The team leader of the Metal Gear Rex project. A genius at engineering, but a little bit of an oddball. If there's anyone who can figure out how to stop Metal Gear from launching, it's him. What if he can't come up with anything? You'll have to destroy it. Emmerich knows how to destroy Metal Gear. Where is this Emmerich? Well, he's probably being held somewhere in the nuclear warhead storage building. It's north from here. That's where he worked. I understand, but why Metal Gear? The nuclear age ended with the turn of the millennium. Oh, you're wrong. The threat of nuclear war isn't gone. In fact, it's greater than it's ever been. The amount of spent nuclear fuel and plutonium is increasing even today. Listen, have you ever seen a warehouse full of nuclear material? No. Drums and drums of nuclear waste stacked this high, as far as you can see. Because there's still no real way to dispose of the stuff. So they just close the lid and try to pretend like it'll go away? Essentially, yes. And they're not even doing a good job of storing it. Many of the drums are corroded, with nuclear waste seeping out of them. Unbelievable. Not only that, but several pounds of muff are reported every year. Muff? It stands for material unaccounted for. It proves that there's a large and well-organized black market in nuclear materials. Furthermore, since the end of the Cold War, Russian nuclear engineers in particular are out of work with no way to turn. In other words, there's plenty of available nuclear material and scientists for making a bomb. We live in an age when any small country can have a nuclear weapons program. What about the other superpowers? Russia and China still maintain a significant nuclear presence. Complete nuclear disarmament is an impossibility. To maintain our own policy of deterrence, we need a weapon of overwhelming power. You mean Metal Gear? Yes. You know our industry suffered quite a blow as a result of the cuts in military budgets due to this so-called peace. I remember hearing a lot about mergers and takeovers among the big weapons makers. Yes. And after my company lost their bid to produce the Air Force's next line of fighter jet, the Metal Gear system was our last ace in the hole. That's why we pushed to have Metal Gear developed as a black project. Black Project? Secret projects paid for by the Pentagon's black budget.
You can avoid a lot of red tape and get a great lead time on your weapons production. And no one can bother you. Not even those bleeding heart liberals on the Military Oversight Committee. Diyalog çok başarılı ya. Bribes. I prefer to think of it as good business. Anyway, Metal Gear was going to be formally adopted after the results of this exercise were analyzed. I don't give a crap about you and your company. Yes, that's about what I'd expect from a grunt like you. Here, this is what you came for, right? What's that? An optical disc. It's all here. The main hard drive was destroyed by gunfire. This is the only remaining copy of the data. What kind of data? All the data collected from this exercise. Don't play dumb. I know you were sent to get this. I hid it from that sadistic maniac while he was torturing me. They don't know this disc exists. Make sure you report this to Jim. To your boss. I'll give you my card too. It'll open up all security level 2 doors. Can you walk? No. No, you go on without me. They got my password. They don't want anything else from me. I have one more question. Who or what was that ninja thing? It looked like you knew something. That ninja? That was Foxhound's dark little secret. Dark little secret. An experimental genome soldier. You know him? You should ask Dr. Naomi Hunter from Foxhound. She knows better than I. Naomi. You've got to stop them. If it goes public, my company and I are finished. What? Doesn't Metal Gear use currently existing technology? Metal Gear itself does, but... What did you do to me? Oh, no. Oh, no, it can't be. Those Pentagon bastards. So, they actually went and did it. What are you talking about? They're just using you for... Hayır. Hayır. Öldü. Another one bites the dust. Dum dum. What the hell? Another one bites the dust. Evet, önemli şeyler oldu. Üzerinden geçeceğiz arkadaşlar. Now he's dead too. I have no idea. Don't lie to me. It looked like another heart attack, but, Some kind of poison? well, there are lots of drugs that can cause a heart attack in large doses. For example, potassium chloride or dioxides, but we won't be able to tell without doing an autopsy. Damn. Snake, I want you and Meryl to work together. Can I trust her? More than you can trust me. Get in contact with her. Pek bir şey söylemiyor. Snake, there's a lot of electrical interference coming from there. It should be okay if you do burst transmission like us, but normal transmission is probably impossible. Try moving away from that area. Snake, get a hold of yourself. Naomi, what the hell was that ninja thing? A member of Foxhound? No. Are you sure? Yes, we have no one like that in our unit. Is that right? Snake, I'm counting on you. Evet. Her boss'tan sonra can barımızı şöyle birazcık arttıran bir şey var. Şimdi olan şeylerin üzerinden geçelim. Buraya geldik ve Revolver Ocelot'la tanıştık, kapıştık. Oradaki görünmez olabilen ninja karakteri Revolver Ocelot'un kolunu kesti. Kenneth Baker'ı bulduk, kurtardık. Kodunu beyninde implant olduğu için Psycho Mantis okuyamamış fakat fiziksel işkence yoluyla ele geçirmişler. DARPA şefinde de aynısı var dedi ama DARPA şefinin bir şekilde şifresi almayı başarmışlar şifresini. Bu durumda Metal Gear'ı tamamen kullanabilir durumdalar. Bizim artık Metal Gear'ı bozmamız gerekiyor. Ve görevimiz şu anda değişti. Çünkü iki VIP'yi de kurtaramadık ama ikisini de kurtarmayı denedik. İkisi de öldüler. Teröristlerin fırlatabileceğini biliyoruz. Nükleer bombaların ne kadar edinilmesinin kolay olduğundan falan bahsetti bize. Ve şimdi Metal Gear'ı bulmak üzere ana mühendisi Dr. Hal Emmerich ile iletişime geçmemiz gerekiyor. Fakat oraya ulaşırken de o diğer demin tanıştığımız maskeli kadının Colonel'ın yüzbaşı Campbell'ın yeğeni olan Meryl Silverberg olduğunu öğrendik. Şimdi onunla bağlantıya geçeceğiz.
Bu noktada oyun ilk saçma sapan, ya aslında saçma sapan değil, gayet çok akıllıca ve eğlenceli şeylerden bir tanesini yapıyor. Jim Houseman diyorum. Bu Kenneth Baker sana diyor ki, oyuncuya yani bir nevi, Meryl'ın frekansını hatırlayamıyorum fakat CD kutusunun arkasına yazmıştım diyor. Şimdi Metal Gear orijinal olarak aldığınızda CD kutusunun arkasında gerçekten de bir frekans yazıyor. Biz şu an yıllar sonra oynamakta olduğumuz için oyunu emülatör içerisinden, CD'si hala evde duruyor aslında. Yıllar sonra oynamakta olduğumuz için ben frekansı direkt ezberimden gireceğim. 140.15 olması gerekiyor. Yalnız şu an içinde bulunduğumuz bölge bu işte elektronik cihazları bloke eden sinyaller yaydığı için dikkat ederseniz direkt kayanın içine kazılmış burası, bakın. Yan tarafta direkt Alaska dağlarının parçaları var. Buranın içine inşa edilmiş burası. Bina dağ oyularak yapılmış belli kısımları. Bu bölgeden çıkıp Meryl'la iletişime geçeceğiz. Onunla tanıştıktan sonra bizim Dr. Hal Emery'i bulmamıza yardım edecek. Ki o da önemli bir karakterdir Metal Gear serisinde. Evet, çıktık. Bu arada Kart 2'yi de aldık. Ve aldığımız objelerden bir tanesi de Kart 2'nin yanı sıra şeydi. Başkan Baker bize burada Metal Gear üzerine yapılan araştırmalardan elde edilen verileri içeren bir CD verdi. Bu CD'yi herhangi bir şekilde oyunda kullanamıyoruz fakat yine de Snake'in yanında beliriyor. Evet, ilk lazer engelimize de geldik. Oyunun ilginç şeylerinden bir tanesi. Kızılötesi gözlük giyerseniz lazerleri görebiliyorsunuz. Ama eğer kızılötesi gözlüğü almamışsanız yine çaresiz değilsiniz çünkü sigara işte bu işe yarıyor. Snake sigara içtiği zaman sigaranın dumanıyla lazerleri görebiliyor. İşte Metal Gear yapan bu tür detaylar arkadaşlar, biraz daha açıkçası yani. O arkadaşı çağırmadık buraya. Bir yerden de bir karton kutu bulsak çok işimize yarayacak. Buraya girmiştim. Çok ısılıyordum köşeye az daha. Aman kimsenin başına vermesin öyle bir şey. Şu askeri temizleyeyim diyorum ya. Ha? Şu duvarı da patlatalım. Tuşları öğrenemeyen zavallı erimin çaresiz çırpınışları. Burada bol bol saklanacak yerler var. Şimdi şuradan yukarı çıkarsak demin açtığım duvardaki deliği bulabilirim. Oraya girebilirim. Sanki böyle tuzaklıydı gibi hatırlıyorum ama yanlış mı hatırlıyorum? Yanlış hatırlıyormuşum. Şu kamera açılarına hasta olmamak elde mi ya? Aa, bu arada Meryl'ı arayabiliriz ya. 140.15 olması lazım. PTT. Who are you? I was really impressed with the way you busted yourself out of there. The one from the prison? You're the Colonel's niece, Meryl, right? No, it's not him. Just exactly who are you? I'm the fool that your uncle sent all alone into the middle of this whole mess. You came by yourself? You think you're some kind of one-man army? I don't need lectures. You're just like your uncle, you know? How do you know my uncle? We go way back. What's your name? My name's not important. Aha!
Could you be Snake? Are you Solid Snake? That's what some people call me. The legendary Solid Snake? You? Sorry about before. I wasn't sure if you were one of the good guys. But I knew you were. How? It's your eyes. My eyes? They're not soldiers' eyes. And they're rookies' eyes, right? No, they're beautiful, compassionate eyes. Oh, just what I'd expect from the legendary Solid Snake. You trying to sweep me off my feet? Don't worry, you'll land back on them once you meet me. The reality is no match for the legend, I'm afraid. Oh, I don't believe that. Why did you look so surprised when you saw my face? Because you look just like him. You mean the terrorist leader, Liquid Snake? Yeah, you know him? You're not brothers, are you? I have no family. So what's the deal then? Who knows? Why don't you ask him? But first I want some information. You were involved in this exercise from the beginning. What exactly happened here? I'm sorry. I was captured along with President Baker right after the terrorist attack. That's okay. But what is this place? I don't think it's just a nuclear weapons disposal facility. Boy, oh boy, it's just like them. Nobody told you anything, did they? Okay, you see, this place isn't really for disposing nuclear weapons. This base is owned and operated by a dummy corporation of arms tech. This is a civilian base? Right, for the development of Metal Gear. Colonel. Foxhound and the Next Generation Special Forces were called Şimdi here for the gerçekler test ortaya launching çıkıyor. of a dummy nuclear warhead. Why Foxhound? Because they're a special ops group used to handling top secret missions. They figured they could help keep it all hush-hush. But we must have fired nuclear warheads before. Why just this time? I heard it was because this was to be a final test before the formal adoption of the Metal Gear program. Well, that's what I heard anyway. Sounds kind of fishy. So what do you think the terrorists want? Sorry, I'm not sure. I was captured with President Baker right after the revolt started. Oh yeah, that's when he gave you the detonation code override keys, right? That's right. Amazing you were able to keep him hidden from the guards. Well, women have more hiding places than men. Anyway, you met Baker, huh? How's he holding up? He's dead. What? Heart attack. Same as the DARPA chief. The chief died from a heart attack too? Yeah. Was either of them sick or anything? No, not that I heard of. Well, I don't believe in coincidences. Something funny's going on. Sounds like it, but I have no idea what. Me neither. Yet. Do you know the person who designed Metal Gear? You mean Dr. Emmerich? Yes. Is he still alive? Probably. He should be in the research lab in the second floor basement of the nuclear warhead storage building to the north. Second floor basement. Yeah, that's where his lab is. I think they're forcing him to work on the nuclear launching program. So they'll need him alive until that's done anyway. Then we better do something before he finishes. You're right. In case we can't override the detonation code in time, I need to ask him how to destroy Metal Gear. You plan to take that thing on by yourself, Snake? It won't be the first time. What's the best way to get to the building where the doctor is being held? There's a cargo door on the first floor of this building that leads to the north. What's the security level of the door there? 5. But it's okay. I've got a level 5 card. Well, I've got to go save the doctor. You should go. I'm going with you. No way. You're still too green. I want you to hide somewhere. I'm not green. Oh, yes, you are. Yes, you are. You pause for just 1 second in front of your enemy and it's all over. Good luck doesn't last forever. I don't know what happened. I just couldn't pull the trigger right away. I never had any problems in training. But when I thought about my bullets tearing through those soldiers' bodies, I hesitated. Shooting at targets and shooting at living, breathing people are different. Ever since I was a little girl, I always dreamed about being a soldier. Every day of my life, I've trained my mind and body for the one day when I could finally see some real action. And now... So what now? You want to quit? I can't quit. I can't allow myself to quit now. Listen, Meryl. Everybody feels sick the first time they kill someone. Unfortunately, killing is one of those things that gets easier the more you do it. In a war, all of mankind's worst emotions, worst traits come out. It's easy to forget what a sin is in the middle of a battlefield.
But this isn't a war. It's a terrorist action. You're just a little jumpy from the combat high. The adrenaline in your bloodstream is starting to thin out. Just take it easy. But I learned all about combat high at the academy. We'll talk about it later. For now, just think about keeping yourself alive. If I get out of here alive, I'll think about that other stuff. Okay. Let me try to say this another way. Stay the hell out of my way. You're a real bastard. Just like my uncle said. Huh. I told you. The real me is no match for the legend. It looks like you were right. Okay, Snake. I'll be a good girl. We'll link up after I grab the doctor. Then we'll take care of the detonation code override. Gotcha. But listen, I know this area better than you. Call me if you have any questions. Be careful, okay? After I open up the cargo door, I'll contact you. Evet, burada bırakalım bu roundu. Bayağıdır Assault'u yendik. Meryl'la buluşup Dr. Hal Emery'i kurtarıp ondan sonra Metal Gear'ın iptal şifrelerine girmek üzere yola çıkacağız. Bizi izlemeye devam edin. Dediğim gibi arkadaşlar, yorumlarınız varsa yazmaktan lütfen kaçınmayın. Oyungezer'in forumlarına da yazabilirsiniz. Bu videonun hemen aşağısına da yazabilirsiniz. Kanalımızı aşağıdan beğenebilirsiniz. Ben böyle videonun tam neresinde olacağını kestirip oraya böyle elimi götürme konusunda hiç iyi değilim. Dolayısıyla onu yapamayacağım size. Ama görüşmek üzere, gayet güzel gidiyor. Metal Gear Solid 2, 3, 4 ve Peace Walker'la bundan sonra devam edeceğiz. Bu seriyi bitirelim, bu oyunu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tamam. Tamam abi, güzel. Thanks.